Değerli konuklar, bugün burada sadece metalin ve yazılımın sergilendiği bir fuarda değiliz. 21. yüzyılın en keskin teknolojik ve ahlaki yol ayrımında insan kalmanın ve insanlık onuruyla hür bir şekilde var olmanın yol haritasını konuşmak üzere bir araya geldik. Savunma sanayimizin kıymetli temsilcileri, Sayın Başkanım ve dünyayı yeniden inşa edecek sevgili genç kardeşlerim, milli teknolojinin kalbini attığı SAH 2026'da hepinizi yürekten ve en içten duygularımla selamlıyorum. Bundan yaklaşık 30 yıl önce insanlığa bir teknoloji ütopyası satıldı. İnternetin sınırları kaldıracağı, bilginin serbest dolaşımının dünyayı eşitleyeceği, sivil teknolojilerin küresel barışı getireceği söylendi. Oysa bugün görüyoruz ki bağımsızlığımızı tehdit eden en büyük unsur sınırlarımıza yığılan konvansiyonel ordular değil, tedarik zincirlerimize, veri merkezlerimize ve doğrudan cebimizdeki cihazlara sızan teknokapitalist küresel tahakkümdür. Bu tahakküm geçmişin diktatörlükleri gibi kaba kuvvetle de gelmiyor. Milyarlarca insanı uyuşturucu gibi müptela kılan bir sistemle gönüllü bir esaret olarak hayatımıza giriyor. Somut bir örneği düşünelim. Bugün kullandığımız herhangi bir sosyal medya veya video platformunun temel algoritması size doğruyu veya faydalıyı göstermek üzere tasarlanmamıştır. Arka planda çalışan yapay zeka, nörolojik zaaflarımızı analiz edip dopamin salgımızı tetikleyerek bizi o ekranda 10 saniye daha fazla tutacak öfke, korku, hedonizm temellikli içerikleri optimize ediyor. Baktıkça ağına daha fazla çekiyor. İçine çekildikçe de daha fazla bakıyorsunuz. Girişim ekosistemine baktığımızda dünyaya dayattığı ilk cümle hep maddi varlığın arttır olduğunu görüyoruz. Medeniyetimizden aldığımız ilhamla bizce insanın ilk gayesi insanlığa fayda sağlamak olmalıdır. Değerli misafirler, öyle bir çağdayız ki insan ile makine arasındaki çizgi giderek bulanıklaşıyor. Sadece makinelerin insanı taklit etmesinden de bahsetmiyorum. İnsanların hızla makineleştiği karanlık bir çağa doğru yol alıyoruz. Ruhsuz bir rasyonalizmin, kendinden başka kimseye hayat ve hürriyet hakkı tanımayan materyalizmin tahakkümü altındayız. Makinelerin ve makine insanların istilasıyla karşı karşıyayız. Makine insanlar için inanç, sevgi, merhamet ve hürriyet yoktur. Hatta tutku dolu bir özlem de olmadığı gibi onlar için acı, hasret, keder de yoktur. Makine acı çekmez, makine özlem duymaz, makine neden diye sormaz. Makineler ve makine insanlar için sonsuz döngüler, programlı kısır görevler, manayı yitirmiş karanlık ve en nihayetinde ise kaçınılmaz yok oluş ve mutlak yıkım vardır. Bizler inancımızın tarifiyle yaratılmışların en şereflisi olan insanı, eşrefi mahlukat kılan o ilahi ruhu ve derin hissiyatı korumak zorundayız. Bizim medeniyetimiz gönül medeniyetidir. Gönlü olmayanın, merhameti olmayanın elindeki teknoloji ancak bir imha aracına dönüşür. Zira bizim gayemiz insanın makineleştiği değil, teknolojinin insana hizmet ettiği adil bir dünya inşa etmektir. Kıymetli dostlar, bu kuşatma sadece cihazlarımıza değil, doğrudan
irademize ve ruhumuza yapılmaktadır. Bugün sivil teknoloji ürünleri tümüyle birer silaha dönüşmüş durumda. Bedelini ödeyerek aldığımız akıllı telefonlar, saatler, iletişim ağları adeta insanı bir örümcek ağına hapsetti. Bütün uzuvlarıyla örümcek ağına hapsolmuş bir insanı ve onu iliklerine kadar sömüren bir canavarı hayal edin. Oysa inancımızda örümcek ağı, insanı zulümden, kötülüklerden muhafaza eden ve hürriyeti koruyan adeta mucizevi bir perdedir. Bugünün tepegözleri, tekno canavarları tüm insanlığı attığı her bir adımdan, aldığı her bir nefese kadar takip eden, hapseden bir ağ ördüler. Yakın zamanda bazı devletlerin terör eylemlerinde de gördük ki tedarik zincirine sızdırılan bombalarla cebimizdeki telefonlar, akıllı saatler, hatta kulaklıklar bile insanları katletmek için birer silaha dönüşebiliyor. Değerli gençler, dev teknoloji tekelleri bugün dünyayı adeta birer teknofeodalist beylik gibi yönetmek istiyor. Yakın zamanda bir de manifesto mahiyetinde bir metin yayınlandı. O metne baktığımızda savaşı, barışı ve insan hayatını sadece birer optimizasyon problemi olarak, bir algoritmik çıktı olarak gören, vicdanı, ahlakı ve insan ruhunu denklemden çıkaran karanlık bir zihniyetle karşılaştık. Onlar için dünya kendi sunucularında işlenen bir simülasyondan, bir bilgisayar algoritmasından ibaret olabilir. Ancak biz biliyoruz ki o örümcek ağına hapsedilmek istenen insanlık bir veri kaynağından çok daha fazlasıdır. Bu kibirli ve karanlık manifestoların karşısına adaleti, merhameti, ahlakı ve insan onurunu merkeze olan kendi yol haritamızı koymak zorundayız. Kıymetli misafirler, yapay zeka dediğimiz teknoloji aslında büyük bir veri oburluğu, devasa bir işlem gücü gerektiriyor. Bugün küresel devler yüz binlerce işlemciyle insanlığın tüm verisini harmanlayıp orantısız bir güç elde ediyorlar. Peki Türkiye gibi ülkeler, dost ve kardeş uluslar kısıtlı kaynaklarıyla bu dev tekellerle nasıl rekabet edecek? Eğer onların belirlediği kulvarda, onların kurallarıyla koşacak olursak ancak vasat bir takipçi olarak bu teknolojileri izleyeceğiz. Kökümüze, özümüze, yani kendimize, kadim hikayemize geri dönelim. Arız Koca'nın yiğit oğlu Vasat, akınlardan döndüğünde Oğuz boyunun perişan halini ve kardeşinin de Tepegöz tarafından öldürüldüğünü öğrenir. Oğuz'u bu esaretten kurtarmayı yemin eder ve tek başına Tepegöz'ün inine doğru yola çıkar. Vasat Tepegöz'le karşılaştığında önce ona ok atar ama oklar tılsımlı derisini delmez, parçalanır. Kılıç çeker, kılıcı kesmez. Tepegöz uğraşmaya bile tenezzül etmeden Basat'ı yakalayıp mağarasına hapseder. Basat anlar ki bu orantısız gücü kaba kuvvetle veya alışılagelmiş yöntemlerle yenemeyecektir. Aklını ve stratejisini kullanmaya karar verir. Tepegöz mağarada derin bir uykuya daldığında Basat ocağa demir bir şiş sokup onu kor haline getirir. Kor halindeki şişi canavarın tek zayıf noktası olan başının tepesindeki o tek göze saplayarak onu kör eder. Kör olan ve acıdan deliğe dönen Tepegöz mağaradan çıkmasını engellemeye çalışır. Sadece koyunların dışarı çıkmasına izin verir. Basatsa kestiği bir koçun derisini yüzüp içine girer ve Tepegöz'ün bacakları arasından sıyrılarak mağaradan dışarı çıkmayı başarır.
Hikayenin sonundaysa Tepegöz'ün kendisini kandırmak için sunduğu sihirli kılıcı ele geçirir ve canavarı kendi silahıyla boynunu vurarak alt eder. Değerli dostlar, onurlu bir varoluşun yol haritası bellidir. Bizim yapmamız gereken İHA ve SİHA serüvenimizde yaptığımız gibi bugüne değil geleceğe odaklanıp başkalarının belirlediği kuralları, yolları takip etmek yerine paradigma dönüşümü oluşturarak yepyeni bir kırılım yakalamaktır. Temelinde bir istatistik tahminleme makinesi olan büyük dil modellerinde yakın zamanda gerçekleşen ilerlemelere baktığımızda aslında doğru yönlendirildiğinde bu kırılımı nasıl yakalayabileceğimizin en büyük işaretini görüyoruz. Kaba işlem gücü yerine insanın düşünsel yeteneğine benzer semantik mantıksal iyileşmeler bu makineleri çok daha az işlem gücüyle çok daha ileri bir seviyede başarıma ulaştırdı. İnsanlık yüzyıllar boyu evreni gözlemledi. Veriyi tablolar halinde biriktirdi. Topladığı verideki rastlantısal görünümlü niceliklerden, rakamlardan niteliksel bağlar kurarak bir anlamda aklını kullanıp soyutlayarak ardındaki o basit ama sanatsal diyebileceğimiz doğanın kanunlarını keşfetti. Yer çekimini, gezegenlerin hareketlerini, elektromanyetik denklemleri, kuantum kuramını matematiğin kusursuz diliyle ifade etti. İnsanoğlu bunu yaparken devasa makinelerin bugün yaptığı gibi neredeyse sonsuz boyuta sahip bir uzayda sonsuz deneme ve yanılma yaparak adeta bu geniş uzayın her bir noktasını teker teker test ederek o kanunları bulmadı. Enerji kapasitesi 20 wattı dahi geçmeyen beyniyle kainatın en derin şifrelerini kırdı. Harizmi'de, İbn Sina'da, Newton'da, Cezeri'de, Einstein'da hepimizin sahip olduğu o aynı mucizevi beyne sahipti. Terawattlarca enerji tüketen bugünün dev kapitalist tekellerin sahip olduğu veri merkezlerine değil. İşte bu yüzden yapay zeka ile alakalı ilerleme modelimiz sadece donanım tekellerinin güdümündeki istatistiksel yığınlara dayanmamalı. İnsanlığın bilimsel birikiminin üzerine inşa edilmiş, biriktirdiği müktesebat üzerine inşa edilmiş, fiziksel alemi de içeren, dilin yapısı ve düşünsel yeteneklerin yapı taşlarını merkeze alan melez bir yaklaşım olmalıdır. İstatistiksel yapay zeka makinesine ilave edeceğimiz her bir semantik yetenek çok daha düşük işlem gücüyle çok daha karmaşık problemleri çözmemizin anahtarı olacaktır. Kendi açık kaynaklı, şeffaf ve denetlenebilir yazılım, donanım ve teknoloji ekosistemimizi kurmalıyız. Mümkünse ekosistemin her bir unsurunu bağımsızca geliştirebilme ve üretebilme kabiliyetine sahip olmalıyız. Kısa vadede bunun mümkün olmadığı durumlarda işbirliklerine veya doğrudan dışarıdan temin yoluna başvurabiliriz. Dışarıdan aldığımız sistemlerin tümünü de özellikle altyapı yazılımları ve donanımları söz konusu olduğunda açık kaynaklı yazılım modelini şart koşmalıyız. Açık kaynak verilerimizin mahremiyeti, güvenliği ve dijital egemenliğimizin vazgeçilmez unsurudur. Yaklaşan kuantum çağının tehditlerine karşı kalkanlarımızı bugünden örmeli, iletişim ağlarımızı kuantum dirençli şifreleme algoritmalarıyla donatıp küresel tekellerin sızamayacağı otonom ve milli mimariler inşa etmeliyiz. Verilerin tekelleşmesine, tek elde toplanmasına asla izin vermemeliyiz. Ulusların ve toplumların egemenliği açısından tek amacı kar maksimizasyonu olan dev teknoloji tekellerinin veri merkezlerinde tüm hayatımızın toplanmasının ne anlama geldiğini açıklamaya dahi gerek olmadığını düşünüyorum. İşte bu yüzden verilerimizi küresel dev tekellerin sunucularına teslim etmek yerine federe,
dağıtık öğrenme mimarilerini hayata geçirmeliyiz. Veri hastanelerimizde, kendi kurumlarımızda ve kendi sınırlarımız içinde kalırken algoritmalarımız bu dağıtık ağlarda mahremiyetimizi bozmadan öğrenecek ve sadece ortak aklı merkeze taşıyarak bizi bu sömürü düzeninden kurtaracaktır. Kısıtlı kaynaklarımızı statükoyu koruyan hantal sistemlere değil, geleceğin harp ve sivil alanlarını şekillendirecek teknolojilere yatırmak durumundayız. Yapay zekadan ileri çip teknolojilerine, kuantum bilgi işlemden robotik otomasyona uzanan bu yolda devasa, merkezcil bir bulut yapısına ihtiyaç duymadan doğrudan cihaz üzerinde çalışan bugün uç bilişim ve edge AI denilen modelleri geliştirmeliyiz. Bu geliştirdiğimiz yüksek teknolojiyi dost, kardeş ve mazlum halklarla paylaşarak sarsılmaz bir teknolojik dayanışma ittifakı kurmalıyız. Tekellerin dev veri merkezlerine mahkum olmadan gücümüzü birleştirmek zorundayız. Gücümüzü birleştirirsek bu tekellerin oluşturduğu örümcek ağını yırtıp atabiliriz. Bu birleşme sadece kağıt üzerinde bir ittifak değil, derin bir zihniyet devrimi olmalıdır. Biz bu devrimi milli teknoloji hamlesi vizyonuyla bir hayat biçimine dönüştürdük. Bu vizyonu gerçekleştirebilmek için en önemli unsur insanın ta kendisi, geleceğin tam da kendisi olan genç nesillerimizdir. Bundan 8 yıl önce Teknofestlerle Anadolu'nun her bir köşesine ekmeye başladığımız o tohumlar bugün artık boyu arşa uzanan dev çınarlara dönüşüyor. Bugün karşımızda duran dev çınarlar gibi duran Teknofest kuşağı sadece teknoloji geliştiren bir nesil olarak kalmıyor. Bu kuşak kendi göbeğini kendi kesen, biz en iyisini yapabiliriz diyen, zihinsel prangaları parçalamış asil bir hürriyet kuşağıdır. Bu kuşak yaptığı her işle, attığı her adımda o küresel örümcek ağının tellerini birer birer koparmaktadır. İşte bugün evet. İşte bugün bu Allah razı olsun. İşte bugün bu fuar alanında gördüğünüz yeni nesil yapay zeka sistemlerimiz, doğadaki kuş sürüleri gibi birbiriyle konuşan otonom sürülerimiz, dünya harp doktrinini yeniden yazan tüm çalışmalarımız son 8 yılda yetişmiş Teknofest kuşağının imzasını taşımaktadır. Burada sergilenen her bir eser sadece bir mühendislik başarısı değil, gökyüzünde, yeryüzünde ve dijital dünyada hür ve özgün varoluşumuzun perçinlenmiş mühürleridir.
Değerli kardeşlerim, Yiğit Basat bizlere orantısız gücü nasıl dize getireceğimizi geçmişten gelen bir sedayla fısıldıyor. Birileri çıkıp insanın henüz gelişim sürecini tamamlayamadığını, makinenin ise daha üstün bir evrim noktasında olduğunu iddia ediyor. Ancak hatırlamamız gereken çok daha derin bir hakikat var. Bizler insanız. Varlığı alemin mimarına dayanan, kökü ezelde, sonu ebedde olan insanı ruhsuz metal yığınlarıyla kıyaslamaya cüret ediyorlar. Karşımızda kurgulanan o makineli yapılar ise köksüzdür. Unutmayalım ki bugün yapay zeka diye kutsanan teknoloji nihayetinde kendi varlığından bile habersiz istatistiksel bir tahmin algoritmasından öte bir şey değildir. İnsan ise bu sığ hesapların, bu donuk rakamların çok daha ötesindedir. İnsan yaratılmışların en şereflisi, eşrefi mahlukattır. Varoluşu alemin özüdür. İstatistiğin değil, iradenin ve ruhun eseridir. Bizim kökümüzü unutup bizi kendi yarattığımız algoritmaların kölesi haline getirmek isteyenlere karşı asıl gücümüzün nereden geldiğini hatırlamak zorundayız. İşte milli teknoloji hamlesi bu makineleşmeye karşı ruhen ve bedenen bir ayağa kalkıştır. Sekiz yıl önce Teknofestler'de ektiğimiz tohumlar kökü belli olmayan bu karanlık rüzgarlara karşı mazisi ve istikameti belli olan koca çınarlar olarak köklerden göklere yükselecek. Hakikat şudur ki istikbalin anahtarı başkalarının yazdığı karanlık satırlarda değil, alemlerin mimarinin kalbimize nakşettiği irademizde ve bir olmanın muazzam sırrındadır. Bu güzel organizasyonu hayata geçiren Sağ İstanbul ailesine, gece gündüz demeden ter döken mühendislerimize, teknisyenlerimize ve savunma sanayimizin tüm kahramanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Yolumuz açık, geleceğimiz hür olsun.